Merhabalar. Bu videomda dikiş makinesinin üst ipliği neden koparıyor? Onun nedenlerini bulacağız. Şimdi birinci neden, makinenin ipliği düzgün takılmamış olabilir. Onun için çözüm olarak ipliği kontrol ediyoruz veya üst ipliği çıkarıp baştan takıyoruz. Evet, üst ipliğimizi çıkardım ve takmaya başlıyorum. İlk başta şurada soldan sağa doğru takıyoruz. İşareti gösterildiği gibi. Sonra tansiyona yerleşmesi için şu araya geçiriyorum ipi. Üçüncü adım gördüğünüz gibi sağdan sola doğru. Dördüncü adımda horozdan geçireceğiz. Sağdan sola doğru. Arkadaşlar işaretler belli. Okları takip ediyoruz. Ve hangi yöne geçirmemiz gerektiğini orada oklar bize gösteriyor. Ve burada iğnenin üstünde hemen bir kelepçe var. Kelepçenin üzerine hemen bu şekilde geçiriyoruz. Ve ipimizi iğneye önden arkaya doğru geçiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ipimizi düzgün bir şekilde taktık. Yine makinamız üst ipliği koparıyorsa ikinci neden ne olabilir? Gelin ona bakalım. İkinci neden, iplik çok fazla gergin geliyor olabilir. İpliğimiz çok gergin geliyorsa, yani çok sıkı geliyorsa bunun nedeni tansiyon ayarıdır. Tansiyon ayarımızı azaltıyoruz. Olduğu ayar örneğin benim şu anda 4 ve gergin geliyorsa hemen bunu 3'e getirebilirim. 3'te de yine koparıyorsa 2'ye getirebilirim. Duruma göre aslında ayarımızı azaltıp veya çoğaltabiliriz. Tansiyon ayarımızı yaptıktan sonra yine ipliğimiz koparıyorsa, yine makinamız ipliği koparıyorsa üçüncü nedene bakacağız. Üçüncü neden, İplik iğne için çok kalın olabilir. Olur da iplik iğne için çok kalın olursa çözüm olarak daha büyük bir iğne seçin. Yani iğne ve iplik birbirlerine uyumlu olmaları gerekiyor. Örneğin ipliğimiz kalınsa ipliğimizi değiştirmemiz gerekiyor. Daha ince bir iplik takmamız gerekiyor. Veya da ipimize uygun daha kalın bir iğne takmamız gerekiyor. Yine bu sorunumuza çözüm bulamadıysak, dikiş makinamız yine iplik kırıyorsa bu sefer dördüncü nedene bakacağız. Dördüncü neden de iğne düzgün takılmamış olabilir. Peki iğne düzgün takılmamışsa ne yapmamız gerekiyor? Hemen iğnemizi kontrol ediyoruz. İğnemizin deliği önden arkaya bakacak şekilde olması gerekiyor. Öncelikle bir karşıdan bakıp gerçekten tam iğnenin karşısını görüyor muyuz diye bakacağız. O şekilde düzgün takılmışsa yine bir iğnemizi çıkarıp kontrolünü sağlayalım. Düz olan kısım şöyle çevireyim. İğnemizin şu düz olan kısım arkaya bakacak şekilde takmamız gerekiyor. Şimdi düz olan kısmı getirdim arkaya bakacak şekilde. Tabi bu arada iğnemizin ucunu kontrol ediyoruz. İğnemizin ucu küt olmuşsa veya iğnemiz yamulmuşsa hemen iğnemizi değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bizim iğnemizin ucunda herhangi bir kütlük yok ve iğnemizi geri takıyoruz. Düz olan kısım arkaya bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve bu şekilde iğnemiz yukarı çıkabildiği kadar yuvasına yerleştiriyoruz. Şimdi yine dikişimize devam ediyoruz ve yine dikiş makinamız iplik koparıyorsa bir nedene daha bakacağız. Beşinci neden olarak da iplik makara tutucusunun piminin etrafına dolanmış olabilir. İpimizi kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu makara piminin etrafına ara ara ip dolanabiliyor. Onun için
ipimiz dolandığında buraya sıkışıp ipimiz bundan dolayı da kopabiliyor. Onun için bu kısmı da kontrol ediyoruz ve tekrardan makinamız üst ipliği koparıyorsa teknik servisine başvurabilirsiniz. İnşallah bu videomuz da sizlere faydalı olur. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.